Herkese merhabalar. Harika bir saç ekimi sonucu sizleri bekliyor. 2 seanslık bir saç ekim yaptık. Şimdi onu göstereceğim ama öncesinde takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Abone olarak bizleri desteklediğiniz için. Abone köşesi hemen burada arkadaşlar. Daha fazla video çekip sizler için yayınlamam noktasında bir destekçi, bir teşvik edici nokta oluyor. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone olmanızı, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncesinde hastamızın durumunu bir sizlere anlatalım. Hadi yaklaş bakalım. İstanbul'dan Bursa'ya saç ekimi için bizi tercih eden birisi. Önden profili görüntüsü bu şekilde, üstten görüntüsü bu şekilde, büyük bir açıklığı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tepeden de görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu bir yıl sonraki ekim sonucu. Bu kadar büyük alanlarda tek seferde bir işlem yapmak doğru değil. Çünkü eğer tek seferde bu bölgelerin hepsine ekim yapsaydık şuranın görüntüsü gibi çok seyrek olup kişi mutlu olmayacaktı. O yüzden ikiye bölmek lazım ve ikinci seansta da bu bölgenin işlem görmemiş doğallıkta ve rahatlıkta olması lazım ki ekeceğimiz saçlarda burada daha yüksek bir verim elde edelim. Biz bu bölgeye kadar güzel bir ekim yapmışız. Bu bir yıl sonraki sonucu. Buralarda da tek tük atmışız ki hani tepe bölgesindeki verimliliği nasıl olacak? Attıklarımızın, ektiklerimizin hepsi tutmuş. Bu şekilde bazen hani büyüklükleri tek seansla yapamaz mıyız hocam? Risktir. Yapılabilir ama büyük bir risk alınır. Çünkü sonrasında bir saç telini üretip de yapın deseniz milyonlar verseniz yapamayız. Onun daha başarılı, kayıpsız ekilebilmesi için gerekirse kademeli 2 seans ya da 3 seans gitmek gerekiyor. Bunu farklı bir para kazanma gibi değerlendirmeyin arkadaşlar. O niyetli olmadığımı videolarımı izledikçe, beni takip ettikçe daha iyi anlayacaksınız. Sizin için kayıpsız bir sonuç benim için paradan daha kıymetli. Çünkü ikinci seanslarda, üçüncü seanslarda daha indirimli bir fiyattan alıyorsunuz. Bunları anlatabilmek için. Önceki halimiz bu şekildeydi. Birinci seansta tepeye kadar gelmişiz. Zaten bunun videosu var. Bu üstte gördüğünüz eklentide ilk seansın videosunu izleyeceksiniz. Şimdi ise ikinci seansın sonucu geliyor. Hadi bakalım biz neler yapmışız görelim. Evet, 2 yıl önce bu durumdaydık. Saç ekimini yaptık. Birinci seans tepe görüntüsü önemli olduğu için onu koydum sadece. Şimdi karşınızda sizlerle. Özden abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, 2 seanslık bir sonuç demiştik. Şimdi önceki tablomuzla şimdiki tablomuzu yan yana getirmiş durduk. İnanılmaz bir değişim. Takipçilerim çok merak ediyor bunları, doğal çalışmaları. Şimdi daha yakından çekimlerle onları göstereceğiz. Sonra muhabbetimize geçeceğiz. Ben şimdi yakından her zamanki yaptığım gibi o doğal sanatımızı, detaylarını şöyle sizler için kaldırarak alnımızın bölümlerini gösteriyorum. Çok doğal bir sonucu yakaladık. Özden abi de şöyle göstereyim. Artık samimiyetimiz öyle oldu ki abi diyebiliyorum kendisine. Evet. Bu şekilde fotoğraf makinamız da parlaklığı, ışığı inanılmaz alıyor arkadaşlar. En ufak bir şeyde parlatıyor. Bilginiz olsun. Bir arkamızı dönebilir miyiz? Tepe bölgesinden de bahsedelim biraz. Tepemizdeki doğallığımız da çok iyi seviyede. Ben şöyle göstereyim sizlere. Evet. Makine çok parlatıyor. Normalde burası bu kadar parlak durmuyor. Şaşkınım yani. Hatta ışık ayarlarına şöyle bir bakayım. Evet. Makyajlı mikrofoil sanatı sayesinde alım yapıldığı anlaşılamayacak bir doğallıkta, estetiktesiniz. Burası çok önemli. Buralarda 2 seanslık bir ekim sonucu arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi hafif uzun kullandık mı anlaşılamayacak bir doğallıktasınız. Nereden alım yapıldı hocam, bu kişiyi nasıl ektiniz, 2 seans bu hale getirdiniz diyenler için
Şimdi tepe bölgemizi şöyle görelim. Biraz geri atabilir misiniz başınızı? Yok. Kendiniz değil. İleri gidelim siz. Siz ileri gidin. Yok. Sandalyeyle. Sadece kafayı geriye doğru. Evet. Şimdi tepe bölgemiz bu şekilde gösterelim. Burada ilk seans öncesi tablomuz. Büyük bir açıklığımız var. 2 seans demiştik. Önce burası, sonra tepe. Şimdi burası ilk seans sonrası. Tepeye hafif seyrek de bir şeyler attık ama çok efektif ve etkili değil. Gördüğünüz gibi ama onlar da çıkmış. Birinci seans sonrası görüntümüz bu. Sabırla bekledik. Şimdi ise ikinci seansla geldiğimiz durumu daha net analiz etmiş oluyoruz. Çok iyi bir durumla. Şimdi bu bölgeyi üçüncü bir seansla bir tık daha sıklaştırarak kafamızı bir geri atabilir miyiz? Şu ön bölümlerdeki sıklığa kavuştururuz ve daha iyi bir seviyeye getiririz. Özden abimiz için, gerçi bu seviye çok iyi diyor. İbrahim bana yeter ne olur. Ben buna kavuştuğuma da çok memnunum, mutluyum diyor. Ve şöyle önceki ve sonraki hallerini yan yana getirdiğimizdeki değişikliği görüyorsunuz siz de. Evet, şimdi birazdan sohbetimize geçeceğiz. Kendisiyle uzun uzun anlatacağız. Nasıl ekim sürecine karar verdik, araştırmalar neler oldu, kendisi çünkü bir mühendis, bir Ar-Ge'ci. O yüzden bu video sizler için kıymetli olacaktır. Tekrardan hoş geldin Özden abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Vallahi seni böyle görünce yani çok mutlu oldum. Çünkü 2 seanslık zor bir vaka. Kapatılması gereken büyük bir saçsız alanımız var. Şimdi o günlerden 2,5 yıl oldu galiba değil mi? Hatta toplamda 2,5 yılı geçti. Neden? Şöyle ilk yılım ön bölge ekim yapmıştık. İkinci yıl içinde bir arka bölgeyi, üst bölge, tepe bölgeyi ekim yaptık. Tepe bölgesi 1,5 yılı geçti. Neden? Şubat, yani 18 ay falan olmuştur tepe bölgesi. Ön bölgede üzerine 12 ay eklenince yaklaşık 30 ay olmuş. Evet. Yani bu kadar detaylı bir sorunun cevap verilmesini anlıyorsunuz. Kendisi araştırma geliştirmeci bir mühendisimiz. O yüzden biraz sonra söyleyeceği cümlelerle daha da iyi analiz etmiş olacaksınız. Ben bu kadar süreç sonrasında hem seni böyle bir tablodan kurtarıp daha genç, daha dinamik olmanı sağladığım için çok mutluyum. Bugün keyifle bu sohbeti yapabiliyor olmak ayrıca bir haz verici, onur verici. İnsanlara da şimdi bakalım bu sürecin hakkında birazcık bilgilendirelim. İstanbul'da yaşıyorsun, saç ekimi için. İstanbul'da yaşıyorum. Bizi tercih ettin. Birkaç arkadaşınızı yapmıştık galiba, referans oldular. Bir de burayı değerlendirdiler. Süreciniz hakkında sizden nasıl karar verdiniz? Sizi bana inandıran, güvendiren durum neydi? Sizin gibi araştırma içerisinde olan birçok insan var. Bunlara yol gösterici olmanız için bu videoları çekiyoruz. Sizin kendi kelimelerinizden olursa, dinlerlerse daha sağlıklı olacaktır. Sizin anlatımınızı, bu konudaki değerlendirmelerinizi sizden bekliyoruz. Şöyle diyeyim ben size, ben açıkçası kendimle ilgili bir karar almak istediğimde mutlaka araştırırım. Yani belki doğru karar vereyim, belki yanlış bir karar veririm ama araştırma yapmadan bir noktaya varmam biraz zor. Yani içimi rahatlatmak için bu benim için bir yol. Ve saç ekimi ile ilgili de işte son 1,5-2 senede, ekim yapmadan önceki son 1,5-2 senede böyle araştırıyordum. Yani ekim yaptırsam mı, yaptırmasam mı? Çünkü çevrede bazı şeyleri görüyordum, böyle ekim yapılmışları. Ya böyle yaptıracağım mı, yaptırmasam daha iyi gibi bir düşüncede geçiyordu kafamda. Ama bu arada çok doğal olanları da görüyordum. O doğal olanları nerede yaptırdıkları noktasında sokaktaki adama dönüp sen burada saçını nerede yaptırdın diye soramıyorsun. Ve kendi içinde bir şeyleri araştırma ihtiyacı hissediyorsun. Ve ben
Yani 50'nin üzerinde merkezde görüştüm. Yüz yüze görüştüklerim oldu, telefonda görüştüklerim oldu. Ve bu görüşmeler esnasında bana güven verilen pozisyonu çok az oldu. Bu araştırma sürecinde ilerlerken Bursa'da bir arkadaşı olan kardeşim Bursa ile görüşüyor. Orada İbrahim Erayhan'dan bahsedildi bana. İstanbul'dan gelen yani bahsedilince bir kişi var diyorlar. Ben bu sefer kendisiyle iletişime geçme ihtiyacı hissettim. Hem tanıtım videolarına bakmaya çalıştım. O zamanlar bu kadar ilerlememişti videoları. Fakat hakkında başka türlü bilgiler edindim. Öyle ki benim Bursa'da ekim yaptıracak olan arkadaşım henüz ekimi yaptırmamıştı. Fakat çevresinde çok titiz insanların, doktorların dahi olduğunu ve İbrahim Erayhan'a ekim yaptırdıklarında çok memnun olduklarını bildirdiler. Ben gene de o söylemlerde kalmadım. Kendisiyle ben kendim iletişime geçtim. Ve benden ön, arka işte bazı rutin olan fotoğraflar istedi. O fotoğraflarla beraber de ben hayallerimi bu sefer anlattım. Dedim ben işte şöyle istiyorum, böyle istiyorum, şu olur mu, bu olur mu? Daha önceki merkezlerde bu tür hayallerimi sorduğumda ne istersem olur cevabını alıyordum. Yani hiç şu olur, bu olmaz diye bir şey yok. Sen ne istersen hepsi yapılır. Böyle olunca açıkçası bana güven vermiyorlardı o görüştüğüm merkezler ve daha çok hostesleri ön planda oluyordu. Yani ekim yapacak kişiyle de görüşemiyordum açıkçası. Çok fazla o konuda muhatap kişi bulamıyordum. Fakat burada başka bir boyut gelişti. İbrahim Bey ekim yapacak kişi direkt benimle muhatap oldu. Bu en önemli noktalardan birisiydi. Ve sonra ben WhatsApp üzerinden işte hazırladığım soruları, hayallerimi anlattığımda bana olabileceklere yönelik ve benim beklentilerimle olabilecekler arasındaki farkı ve gerçekçiliğe doğru çekti beni. Öyle ki abi sen böyle istiyorsan ama böyle olmaz, şöyle olur. Şu kadar dönerin çıkar, döner alanın güzel ama döner alanın şu kadar yeri kapatır gibi bana çok sağlıklı, beni güven alanında hissettiren cevaplar verdi. Ben ekimi bekledim, arkadaşımın ekimini bekledim. Onun da geri doğru bildirimlerini aldım. Hem benimle paylaşılan ki bu fotoğraflar bazen gerçekçi olabiliyor, gerçekçi olmayabiliyor. Başka ekimlerden de alınmış fotoğraflar olabiliyor. Fakat öyle olmadığını, gerçekten ilgili kişiler olduğunu ve bunların bir kısmının arkadaşımın tanıdığı olduğunu da görünce tamamen güven alanında hissetmeye başladım. Sonra geldim. Burada ekim yapma süreci bence çok değerliydi. Çünkü ben normalde çok fazla hareketsiz kalmaya uygun bir yapı değilim. Yani öyle yüzü koyun yatacağım, saatlerce orada duracağım. Ben açıkçası o tür acıya dayanırım fakat o tür bir sabrı gösteremem. Enteresandır. Ekip sizi öyle rahat tutuyor ki yani siz gerektiğinde kalkabileceğim, gerektiğinde işte tuvalet ihtiyacım varsa tuvalet ihtiyacımı göreceğim veya sıkıldıysanız kendinizi rahat hissettiğiniz bir nokta olunca bu sefer o strese girmiyorsunuz. Yani normalde 5 dakika, 3-5 dakika dayanamayan bir kişi inanılmaz 2 saat yüzü koyun yattı mı, daha sonrasında 1 saat bir aradan sonra sırt üstü saatlerce yattığımı ve ihtiyacım olduğu zaman da kalkabildiğimi ve bu süreçte de hiçbir stres yaşamadığımı fark ettim. Yani ben stres yaşamayınca ekip de rakibi rahat oldu ama ekip beni rahatlatmıştı aslında. Gerçek olan buydu yani. Burada gelelim. Yani zaten bu tarz sıkıntıları yaşayacağınızı düşündükçe strese giriyorsunuz. Bu da size daha dayanılmaz bir hale sokuyor. Ama biz burada diyoruz ki rahat olun lütfen. Bir ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız. Lavaboya istediğiniz an kalkabilirsiniz. Bu hani bir cerrahi masada yatarken lavaboya kalkma, gidebilme özgürlüğü çok önemli bir rahatlıktır, konfordur. Bunu sağlayabiliyoruz. Yemek molamız oluyor. En güzel yanlarımızdan bir tanesi sizin için getirdim. Netflix, YouTube uygulamalarla film izlerken, dizi izlerken, müzik dinlerken yani öyle o ama konfordasınız ben yani. O konfordaydım fakat o kadar rahatım ki uyumuşum.
belli dönemlerde yani artık uyuklama modunda oluyorsunuz. Yani öyle uyumuşum yani bu yani başıma enjekte edilen şeyden ondan değil, o kadar rahat hissettiğim anlar oldu ki gerçekten uyuduğumu ve sonradan böyle çok tatlı bir uyanış olduğunu, yani o süreci gerçekten ummadığım kadar rahat yaşadım. Hatta eşim bana, ya sen bu kadar dayanamayan, nasıl bir işe dayandın, herhalde saçların çıkacak diye mi dayandın? Hayır, gerçekten ben saçlarım çıkacak diye değil, kendimi rahat hissettiğim için öyle oldu. Yani bu bir gerçek yani. Önemli bir detaydı. Evet. Yani kendinizi yani güvenilir, rahat, emin hissettikten sonra o süreçte bir zul olmaktan, bir ağır stres yaratmaktan ziyade artık konfor ve mutlu bir şekilde geçireceğiniz zaman dilimine itecektir. Bunları sağlayabilmişiz. Ne güzel. O duyguyu yaratabilmişiz. Bunları dinlemek de güzel. Ağrı kısmı sadece bir lokal anestezide. Onunla ilgili de bahsetmek istiyorum. Ağrı ile ilgili. İnsanlar ağrıdan çok fazla böyle aşırı bir ağrı olacağını bekliyor. Öyle bir ağrı falan yok. Yani şunu söyleyeyim, çok iğne ucunu nasıl böyle hafif batırırsınız, o acıyı hissediyorsunuz ve bir yerden sonra artık onu da hissetmiyorsunuz. Başınız böyle başınızda bir işlem yapılıyor ama o işlemde sizin rahatsız eden, ya şu oldu bu oldu gibi bir acı hissetme şansınız, ben hissetmedim, bilmiyorum. Yani eğer birileri hissediyorsa bana sadece psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bazıları gider dişçiye iğnenin ucunu görür ve ondan sonra yaklaşmaz, onun gibi bir şey. Ama bir acı hissettiğimi hatırlamıyorum. Bölge uyuştuktan sonra hiçbir şey hissedilmiyor. Uyuşturma esnasında bir 10-15 dakikalık minimal dozlu bir ağrımız oluyor. Ondan sonrası zaten hissetmeniz çok zor. Olursa da ek bir hemen müdahaleyle onu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani hiç ağrı ile ilgili bir sıkıntınız yok. Sadece size önereceğim bir şey var. Ekimden sonra ilk 2-3 gün dikkatli olmanızı, böyle çok böyle büyük aşırı bir şey değil ama benim gibi Sakarya'dan bile vurmalara, çarpmalara, temaslara o süreci koruyabiliyor ki ben gerçekten yani çok fazla dikkatli olan birisi değilim. Sağa sola çarparım, ederim falan. Ve ilk 2 gecenizi, yani eğer Ekim'de başarı sağlanmasını istiyorsanız onu sağa sola değdirmeden, yani ilk 2 gece sabrederek uyumanızı, işte daha böyle güven alanında uyumanızı öneririm. Onun dışında ilk 2 gece veya 3. gece, ondan sonra tamamen hiçbir şey olmamış gibi bir hayat devam ediyor. 4. gün itibariyle zaten hızlı tedavi metodumuz sayesinde 4. günde daha iyileştiğimizi. Bu arada ağrımsızınız da yok. Bana dedi ağrım olabilir. Ben ağrım olmadı. Yani bir yanımda normalde ağrı kesici verilmişti fakat ben ağrı hissetmedim. Böyle bir şey dolayısıyla ihtiyacım olmadı. Yani hastane ortamında, yani asepsi antisepsi kuralları çerçevesinde steril alanlarda bir işleminiz yapıyor. Enfeksiyon oluşma ihtimalini en aza indiriyoruz. Tam korunaklı bir dönemde oluyorsunuz. Artı ekstra verdiğimiz sıvılarla hızlı tedavi metodu dediğim bir ek tedavi sayesinde çok hızlı toparlıyorsunuz. Ağrılı bir dönem yaşamıyorsunuz. Saç ekiminin en büyük konforlarından bir tanesi de budur. Post-op dediğimiz işlem sonrasındaki iyileşme döneminde ağrı miktarı yok denecek, hatta yok diyebilirim. Sadece ağrı eşik hassasiyet derecesi daha düşük olanlarda birazcık 5. 6. günlerde hissedilebiliyor. Onu da ağrı kesici kullanmak kaydıyla ekarte edebiliyorsunuz. Bu süreçte yani olan o 5. 6. günlerde oluşabilecek ağrı seviyesi ise 12. günlerde de o da ortadan kaybolup tamamen normal dengeye geliyorsunuz. Sonra o önerilerinizin dahilinde olan ve benim dikkatimi çeken, ben bazı etrafta saç ekim yapmış kişilerde işte yüzde siyahlanma, morarma falan gibi şeyler görmüştüm. Fakat bana önerilen özellikle ilk 2-3 gece işte sırt üstü ve başını işte geriye belirli bir konforda yattığında benim yüzümde gözümde herhangi bir şişlik olmadı, morarma olmadı. Yani bu tür hiçbir problem yaşamadım. Tamamen o konuda çok rahattım. Diyorum ya, ilk 2-3 gece benim gibi çok hareketli bir adamın yatış konforu birazcık değişiyor açıkçası ama
Ya bu inanın insanın başka türlü pozisyonlarda bazen öyle yatmaya ihtiyacı hissediyor ve diyorsun ki sen bunu yapabilirsin. Yani eğer sabır buysa bu en zor alanı o kadar yani. En zor alanı ve bu. alışkın olduğumuz bir yatış şeklinin standart durmanız gereken bir zorluk. Yani ekim sürecinde ne yaşadınız? En zor anın neydi derseniz tamamen Ekim'den sonraki 2-3 gecedeki yatış konforundaki azalma. Başka hiçbir sıkıntım yok. Harika. Şu sonucu gördüğümüzde de buna değer mi diyoruz? Yani kat. Bu da şöyle kendinize yeni bir görüntü katmak istediğinizde yani sonuçta demek istediğim bazen öyle bir espri de yapılıyor ama gerçekten ikinci bir adam olarak gözükebiliyorsunuz. Bazen eski resimlere baktığınızda bunu bir başkası baktığı zaman bu sen misin diye ben biliyor. de kendim de öyleyim yani saç ekimi yaptırmış birisi olarak önceki bazen fotoğraflarımız denk geliyor böyle bebeklik öyle çocukların fotoğraflarına baktığımızda diyorum ki bu ben miyim? Yani İnsan ister istemez o duyguya bürünüyor. Kendisini tanıyamıyor. Çok değişmiş oluyor. Ya kendimi bir şekilde tanımış olurum ama başkaları tanımıyor yani. Gerçek bu. Gerçek bu sen misin dedikleri anlamda. Uzun zaman özellikle. Evet. Bu konuda şeyi söylemiştiniz. Ya İbrahim bir arkadaşım beni tanımadı. Çok enteresan bir şey anlatacağım. Bundan 3-5 senedir görüşmediğim yani 2,5 sene oldu Ekim yapalı. 3 seneden fazladır görüşmediğim bir arkadaşımla bir toplantıda bir araya geldik. Çok enteresan bir şey söyledi ve ben sesimi çıkarmadım. O da şu, dedi ya Özden dedi önceden saçlarını kısa saklıyordun. Açıkçası uzun daha güzel gösteriyor sana dedi. Ben hiç sesimi çıkarmadım, öyle kaldım. Sonra kardeşime söyledim, dedim böyle diyor dedi diye. O da Ekim yaptırdığımı söyledi arkadaşa. Gerçekten mi dedi, ya ben hiç fark etmedim diye bir dönüş yaptı. Evet. Bu da işin doğallığı konusunda gerçi video kayıtlarında az çok fark edeceksindir ama bir tane geriye doğru böyle aldığım, hani biri aldığım başka türlü söylemler var ama bu size böyle fantastik bir paylaşım olarak görüyorum. Yani. Şaşkınlık yaratan bir doğal saç ekim sanatı diyoruz arkadaşlar. Sadece bir saç ekim değil. Bu işe sanat noktası koyan bir yerdesiniz. Sizler de kendinizle alakalı ne yapılabileceğini merak ediyorsanız, bana nasıl bir saç ekimi yapılabilir, saç ekim sonucum nasıl olabilir merak ediyorsanız yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafımdan hangi bölgelere ekim olur, kaç bin grafik bir çalışma olacaktır ve size olacak fiyatımız nedir? Bunlar hakkında bizzat bilgilendirmiş oluyorum. Yoğun başvurular oluyor. Sadece sizden birazcık sabretmenizi rica ediyorum. Bir gün ya da 2 günü bulabiliyor. Ama bizzat kendim dönmeye çalışıyorum. Daha butik ve özel çalışmalara yer veriyorum artık. İstanbul'daki gibi çok sayıda hasta değil. Artık burada daha özel, günlük 3 ya da 4 hastamızın işlem gördüğü bir yere gelmiş olacaksınız. 15-20 kişi değil de daha butik ve özel. Bu yüzden de sanat dediğimiz kelimenin karşılığını duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. İşe saygı, işi sevme, aynı zamanda gelen kişiyle bir müşteri ilişkisinden ziyade bir dost ilişkisini yakalama noktasında ben açıkçası çok müsterihim, bilesiniz. Evet, çok teşekkür ederim Özlem abi geldiğin için. Artık abi diyoruz. En güzel sevdiğim artık hastalarımızla böyle bir dostluğa giden duruma evriliyor olay. Çünkü onlar da anlıyorlar. Sadece bizi ticaret olarak bakmayan, her geldiğinde çayını kahvesini içip beni görür, bir hoş beş ederiz. Ondan sonra ayrılır. Evet. Yani bunları gördükten sonra diyecek çok fazla bir şey gerek yok. Zaten diğer videolarımı izledikçe de olayları anlıyorsunuz. Buradaki tablomuz insanlara yol gösterici olabilmek. Çünkü çok fazla insan doğal bir saç ekimi sonucunu arıyor. Buradan hani dünyada Türkiye lider seviyesinde saç ekiminde birçok, sadece tek kişi değilim, birçok çok güzel işlemler çıkartan, doğal sonuçlar yakalayan arkadaşlarımız var.
Buradan bütün bu doğallığı ve bu sanatı konuşturan saç ekimi uzman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte biz varız, hep birlikte Türkiye'yiz ve Türkiye'yi dünyada daha üst seviyelere taşıma yolunda gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bu doğallıktaki yani sayılı kişilerden bir tanesiyim. Geldiğinizde bizimle buluşursanız zaten bu sanatı alacaksınız. Nasıl bir doğru noktayız onu gösterebilmek için sizlere bu videoları hazırlıyoruz. Hastane ortamında, doktor kontrolünde profesyonel bir ekip, staff kadro, sabit kadro, bizzat benim elimden işlem, bizzat benim ilgim, alakam, daha butik özel çalışmalar, hipotermi cihazı özel dokuların canlılığını koruyan, nakledinceye kadar canlılığını koruyan özel bir cihazdır. Asepsi, antisepsi kuralları, özel ilgi, bunların hepsi bu noktada arkadaşlar. Sizler için, sizlere hizmet için burada bekliyor olacağız. Özlem abi çok teşekkür ederim. Güzel bir katkı oldu. Biz teşekkür ederiz. Yol gösterici olduğun için. Umut ederim yol göstermişimdir. Gerçekten müsterih olacağınız bir ortamdasınız. Yani bunun için ben kendi sürecimi hatırladıkça o hem ızdırap veren hem bir şekilde acaba yapsam mı yapmasam mı noktasında beni sürekli endişeli tutan o sürecin şu anda rahata evrildiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet, sizlere de artık veda zamanı geldi. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.